Arkadaşlar selamlar. Bir haftanın son günü eee, ve ekonomik takvime yine şöyle bir göz atmış olalım. İngiltere'nin büyüme verisi varmış. Eee, iyi gelmiş. Bunun haricinde akşam Michigan güven tüketici beklentileri verisi var. Bir de FED Başkanı, bölgesel FED Başkanı Waller'ın bir konuşması var. Şimdi önümüzdeki haftaya da bir göz atmış olayım. Pazartesi günü herhangi bir veri yok. Acaba pazartesi günü piyasalar mı kapalı bilmiyorum. Fakat salı günü TÜFE verisi var. Bu veri düşük gelirse, beklentiden düşük gelirse e, enstrümanların üzerindeki baskıyı tekrar alır ve hızlıca bir yükseliş başlar. Veriye baktığımda beklentide aylıkta e, bir önceki veriden bir tık yukarıya bekleniyor ama yıllıkta düşüş bekleniyor. Yine aylıkta yukarıya bekleniyor, yıllıkta aşağıya bekleniyor. Yani aylıklarda bir ufak yükseliş olsa da yıllıklarda düşüş bekleniyor. Şimdi bir de 10 yıllıklarla VIX'in durumuna bakayım. Bu VIX herhalde daha henüz güncellenmedi. 10 yıllıklarda da ufak bir yukarı hareket görünüyor. Şimdi de Trader'daki copy trade sayfasına bir bakmış olalım. Büyümemiz %360, karımız 1062 euro, varlığımız 982 euroya düşmüş arkadaşlar. İçerideki pozisyonlar bayağı bir zarar görünüyor. E, Kasa bakiyemizde 1355 euro. Şimdi de algoritmanın bize vermiş olduğu işlem noktalarına göz atacağız. Pozisyon sayımız 6, 12, 13, 14, 15 tane. Dün Dünkü o düşüşte algoritma epey bir işlem açtı. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane işlem açtı. Hatta şöyle bir bakayım. Hatta 3 tane de kapanan pozisyon var. Yani stop olan 2 tane matikte stop olmuşum. Bir tane de ons altında ufak bir iş süren stop loss'la kar almış. Yani demek ki dün 10 tane pozisyon açtı. Zaten dün tüm enstrümanlarda oldukça fazla bir düşüş olmuştu. E, O düşüşlerde de robot algoritmanın tespit ettiği noktalardan işleme girdi, alıma girdi. Şimdi totale baktığımda da 6, 12, 15 tane pozisyon var. Bu pozisyon sayısı taşınabilecek pozisyon sayısı. Bunların içerisinde sorunlu olan sadece gümüş ons. Orada 6 tane pozisyon var. Bunu ilk fırsatta kapatacağım ama bu fırsatı henüz bulamadım. Zaten bu 6 tane pozisyonu kapattığımda geriye 9 tane pozisyon kalmış oluyor ki bu 9 tane pozisyon da benim istediğim portföy yapısına uygun olan enstrümanlar.
Bunlarla orta ve uzun vadede devam edeceğim ama şu gümüş ons pozisyonunu kapatmam uzun sürerse yine de sermaye ve risk yönetimi adına burada Bitcoin ve Ethereum'da 2 tane pozisyonda stop loss seviyesi çalışıyor. İnşallah gümüş ons salı günü benim beklediğim ABD enflasyon verisinin düşük gelmesiyle bunlar yukarıya atar ve ben de bu pozisyonlardan kurtulmuş olurum. Şimdi sırayla algoritmanın bugün için verdiği işlem noktalarına bakalım. Risk iştahım yine dünkü gibidir, aynıdır, değiştirmedim. Yani en az kanalın %90'ı dolmadan işleme girmiyor. Dolar endeksinde 103.91 gelirse sell işlemi yapacak. USD JP'ye 131.84 gelirse sell işlemi yapacak. Euro USD 1.0673 gelirse buy işlemi yapacak. GBP USD 1.20-22 gelirse buy işlemi yapacak. Tesla akşam açılıyor. Nasdaq 12.149 gelirse buy işlemi yapacak. S&P 500 4.027 gelirse buy işlemi yapacak. Bitcoin 21.199 gelirse buy işlemi yapacak. Ethereum 1494 gelirse buy işlemi yapacak. AVAX 17.22 gelirse buy işlemi yapacak. Bu AVAX'tan zaten epey bir miktar pozisyon var. Yani 6 taneye yakında AVAX'ta pozisyonum var. Ons altın 1847 gelirse buy işlemi yapacak. Gümüş ons 21.60 gelirse buy işlemi yapacak. Hatta şu gümüşün risk iştahını biraz daha düşüreyim. Yani 21.46 gelirse bu risk iştahıyla buy işlemi yapmış olacak. Video bu kadarlık. Gün içerisinde ekstra önemli bir şey olursa tekrar videoya ek yaparım. Herkese kolay gelsin, iyi çalışma.